Kitaplar gerçekten masum mudur ya da günahsız mıdır? Yoksa bir fikir, bir kitap, hatta tek bir cümle bütün bir çağın kaderini değiştirebilir mi? Bugün kitapların yalnızca bilgi taşıyan nesneler olmadığını, tarihin yönünü değiştiren güçlü araçlar olduğunu gösteren çarpıcı bir eserden söz edeceğiz. Dünyayı değiştiren kitaplar. Dünyayı değiştiren kitaplar, Türkiye'nin önde gelen sosyal psikoloji ilim adamlarından merhum Profesör Doktor Erol Güngör'ün çevirdiği önemli eserlerden biridir. Bu kitapta dünya tarihinin seyrini etkileyen 16 temel eser ele alınıyor. Her bir kitabın kısa özeti, yazarı hakkında bilgiler, yazıldığı dönemde uyandırdığı etkiler ve tarih üzerindeki sonuçları inceleniyor. Erol Güngör kitabın hazırlanış amacını şu sözlerle açıklar. Bu kitap Batı dünyasının ve dolayısıyla bütün dünyanın bugünkü halini almasında büyük tesirleri olmuş bulunan 16 eseri asıllarından ve bütünüyle okuma imkanı bulamayanlar için tertiplenmiştir. Güngör'e göre Amerikan aydını bu eserlerin bir kısmını okumuş olsa da geniş bir okuyucu kitlesi bu kitapların ne ifade ettiğini kısa ama doğru biçimde öğrenme ihtiyacı duymaktadır. İşte kitabın yazarı Robert Bingham Downes da tam olarak bu ihtiyaca cevap vermek istemiştir. Kitabın yazarı Robert Bingham Downes Amerikalı bir yazar ve kütüphanecidir. Aynı zamanda entelektüel özgürlüğün kararlı bir savunucusudur. Meslek hayatının önemli bir bölümünü edebi sansüre karşı mücadeleye, kütüphanecilik, liderlik ve düşünce özgürlüğü konularına adamıştır. Downes'ın kitaplara bakışı oldukça dikkat çekicidir. Downes'a göre kitaplar hakkında yaygın ama yanlış bir inanış vardır. Bu inanışa göre kitaplar manastırların loş odalarına, akademik sessizliğe, günlük hayattan kopuk alanlara aittir. Yani kitaplar pratik hayata dokunmayan, cansız ve etkisiz nesneler olarak görülür. Laf yerine iş üreten insanlar için fazla bir değer taşımazlar. Robert Bingham Downes bu görüşe kesin bir şekilde karşı çıkar. Ona göre yazılı kitap, mesaj taşımada olağanüstü bir güce sahiptir. Tarih boyunca yaşanan pek çok örnek, kitapların masum ve zararsız olmadığını açıkça göstermiştir. Kitaplar bazen iyi, bazen kötü ama her zaman olayların seyrini değiştirebilen canlı ve dinamik araçlardır. Bu bakış açısı kitapları sadece bilgi aktaran nesneler olmaktan çıkarır. Onları toplumsal ve tarihsel dönüşümlerin merkezine yerleştirir. Eserde ele alınan 16 kitabın tam listesini videomuzun açıklamalar kısmında paylaştık. Merak edenler oradan inceleyebilirler. Bu kitaplardan bazıları şunlardır: Machiavelli Hükümdar, Adam Smith Milletlerin Zenginliği, Karl Marx Kapital, Charles Darwin Türlerin Kökeni, Sigmund Freud Rüyaların Yorumu, Albert Einstein İzafiyet Teorileri. Downes bu kitapları seçerken ciddi zorluklar yaşadığını belirtir. En büyük soru şudur: hangi ölçülere göre seçim yapılmalıdır? Bu nedenle 3 temel kriter belirler. Birincisi, seçilecek eser yalnızca tek bir milleti değil, dünyanın büyük bir bölümünü etkilemiş olmalıdır. İkincisi, kitabın etkisi ölçülebilir olmalıdır. Yani somut, tarihsel sonuçlara ve eylemlere yol açmış olmalıdır. Üçüncüsü, kitapta ileri sürülen fikirler zamanla kabul görmeli, farklı dillere çevrilmeli, taraftarlar ve muhalifler edinmeli, toplumların düşünce dünyasına etki etmelidir. Bu yüzden yazar
pratik sebeplerle din, felsefe ve edebiyat alanlarını dışarıda bıraktığını söyler. Fen ve sosyal bilimler alanındaki eserleri ele aldığını belirtir. Downes bu eserleri dinamik yüklü kitaplar olarak nitelerken çarpıcı bir soru sorar. Kitap mı bir devrin eseridir, yoksa bir devir mi kitapların eseridir? Yani bir kitabın etkili olmasını sağlayan şey dönemin şartları mıdır, yoksa kitap kendi başına bir çağı mı şekillendirir? Downes'a göre her kitap büyük ölçüde kendi devrinin ürünüdür. Başka bir çağda yazılsalardı ya hiç ortaya çıkmazlar ya da bu etkiyi uyandırmazlardı. Mesela hükümdar İtalya'nın siyasi dağınıklığıyla, milletlerin zenginliği İngiltere'nin ekonomik yükselişiyle, sağduyu Amerikan ihtilalinin eşiğindeki atmosferle, Tom amcanın kulübesi Amerikan İç Savaşı'yla, kapital sanayi devriminin ağır şartlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bazı kitaplarsa gerçek etkilerini yazarlarının ölümünden sonra göstermiştir. Adam Smith ve Karl Marx bunun en çarpıcı örnekleridir. Downes'a göre bu kitapların yazarlarının çoğu toplumla uyumlu, sakin, sistemle barışık kişiler değildir. Aksine radikal, ihtilalci, zaman zaman fanatik olarak görülen kimselerdir. Eserlerin bir kısmı edebi açıdan zayıf olabilir. Ancak taşıdıkları fikirler milyonlarca insanı etkilemiş ve büyük sonuçlar doğurmuştur. Yazar bu kitapların ahlaki değerlerini tartışmaktan ziyade onların ne kadar güçlü araçlar olduğunu göstermeyi amaçlar. Çünkü kitaplar iyi ya da kötü yönde kullanılabilen son derece etkili fikir silahlarıdır. Erol Güngör bu eserleri okumayı aydın olmanın temel şartlarından biri olarak görür. Onun çevirdiği bu kitap, dünyanın hangi düşünsel evrelerden geçerek bugünkü haline geldiğini göstermekte ve kitapların somut, dönüştürücü gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.